Herkese merhabalar, ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kabağın en lezzetli hali diyebilirim. Hem hafif hem de gerçekten mükemmel bir lezzeti var. Mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Bahçeden topladığım kabaklarım var. Yıkadığım bir soyucu yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını da atmayalım. Meze olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, tüm kabakların kabuklarını soymaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kabakların baş taraflarını keserek temizleyelim. Kabaklarımızı uzun olacak şekilde ikiye veya kabağın büyüklüğüne göre üçe kesebilirsiniz. Evet, kestiğimiz kabakları ince bir oyucu yardımıyla içlerini oyarak çıkartalım. Bu tarifte özellikle ince kabak kullanmaya dikkat edelim. Evet, tüm kabakları oymaya devam ediyorum. Kabakların iç kısmını da çöpe atmayalım. Meze olarak değerlendirebiliriz. Evet, son kabağımı da hızlı bir şekilde oyuyorum. Hepsini hazırladım gördüğünüz gibi. Kabaklara tuz serpelim. Her tarafına gelecek şekilde zeytinyağı sürelim. İçine dışını her tarafına sürelim. Daha sonra geniş bir tepsiye dizelim. Evet, kabakların iç kısmına da tuz serpmeyi unutmayalım. Tüm kabakları yağladıktan sonra 170 dereceli fırın fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. 6-7 adet küçük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirerek kavurmayı bırakıyorum. Bir miktar kabak içlerinden doğrayarak iç harcımızda kullanacağız. Diğerlerini de meze olarak kullanabilirsiniz. İnce ince doğramaya devam edelim. Kokusu çıkan soğanların üzerine 100 gram kıyma ekleyelim ve kavurma işlemine devam edelim. Evet, kıymalarımız tane tane olana kadar kavuralım. Bir tabak dolusu kabak işi ekliyorum ve birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar kavrulduktan sonra bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum ve kavuruyorum.
1-1,5 tatlı kaşığı tuz serpelim. Kırmızı pul biber, kekik, kimyon, bolca kimyon ekledim. Kırmızı acı biber, karabiber. En son karıştıralım. Altını kapatarak bir tepsiye alalım ve soğumaya bırakalım. Evet, kabaklarımız yeteri kadar kızarınca fırından çıkartalım. İlk sıcaklığı çıkması için bir kenarda bekletelim. İç harcımıza da doğranmış maydanoz ekleyerek karıştıralım. Evet, kabaklarımız soğuduktan sonra bir çay kaşığıyla bastıra bastıra iç harçtan dolduruyorum. Evet, tüm kabakları doldurmaya devam ediyorum. Doldururken dikkat edelim, kabaklarımızı patlatmayalım. Evet, kabaklarımı doldurmaya devam ediyorum. Evet, son kabaklarımı da dolduruyorum. Kabaklarımız hazır. Hemen sosunu hazırlayalım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Yeteri kadar suyla karıştıralım. Evet, salçayı suda eritelim. Kabakların üzerine gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Evet, fırından çıkartıyorum. Kalan kabak işleriyle de meze hazırladım. Tarifini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Servise hazırlıyorum. Yanında kabaklı, yoğurtlu meze hazırladım. Dilerseniz yoğurt sarımsakla ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Şöyle keserek de işini göstermek istiyorum. Çok yumuşacık, harika oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.